Ben du soleil, ben du soleil, ben du soleil. Artık etkinlik zamanı geldi. Aslında bu dünyada en önemli bir şey değil mi? Günaydın arkadaşlar ve mutlu yıllar. Bugün böyle kişisel ajanda yaptıracağım. Çocuğumdan beri ders çalışma kullanıcısı ya da ajandasını kullanırdım. Ve işe başladıktan sonra iş ajandası ya da yani şirket ajandasını kullanırdım. Ama böyle kişisel ajandasını ilk kullanıyorum ve burada günlükte yazacağım. Kore'de böyle günlük ajandası yaptırmak çok popüler oldu. O yüzden ben de bu yıl yaptıracağım. Bugün sizinle ajanda süsleyeceğim ve aynı zamanda sohbet videosunu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ve videonun sonunda küçük bir etkinlik hazırladım. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bu kabı size tanıştıracağım. Bu ise 10 by 10'de aldığım kabı. 10 by 10 yani online yani alışveriş sitesi, böyle kırtasiyelik satıyorlar ve ev eşyaları da satıyorlar. Ve burada yani Heva'da bir offline yani mağazada olduğunu duydum ama ben her zaman online sitesinde alıyorum ve daha önceki vlogumda orada aldığım birkaç ürünleri size de tavsiye etmiştim. Ben böyle bir şeklindeki ajandayı almışım. Çünkü böyle normal şeklindeki ajandayı aldığım zaman o gitgide çirkinleşiyor. Çünkü ben bir şey yanlış yaptığım zaman ya da yanlış yazdığım zaman böyle yani bu kısmını silgiyle silmekten pek hoşlanmıyorum. O yüzden o kısmını yani böyle irtiyorum. Ondan sonra doğru düzgün irtiramadığım için yani gitgide tabii ki defterim ya da ajandam gitgide yani çirkinleşiyor. O yüzden yani bu sefer şu şeklindeki ajandayı hazırladım. Ve çok güzel duruyor. Evet, çok beğendim. Bu ise Gem Studio'da aldım. Ama gerçekten defter şeklinde olan yani ajandayı kullandığım zaman o ajanda gerçekten çirkinleşiyor. Yani irtırmak istiyorum. Sadece ben mi böyleyim? Ondan sonra iç kağıdını size göstereceğim. Ben böyle karışık böyle iç kağıdını aldım. Ondan sonra şöyle aylık, haftalık ve günlük iç kağıdını aldım. Şöyle. Şunu şurada yerleştireceğim. Aslında bu kabı sevdiğim sebebi ise normalde Kore'de satılan böyle kaplar böyle dikdörtgen şeklinde oluyor. Şöyle burası kısa ve burası uzun. Ama ben bu şeklindeki şeylerde şöyle kareye benzeyen şu tasarımı daha da beğendim. O yüzden bunu aldım. Ve çok memnun kaldım. Ve Kore'deki çoğu şöyle kaplar şurası PVC olduğu için çok ince oluyor. Ama burası böyle çok ince olmadığı için daha da sevindim. Evet. Ama bunun dezavantajı var. Şöyle içindeki kağıt yani başka yani avantajlarımı aldığım zaman başka markasıyla uyumludur. Ama bu ise şöyle kare şeklinde olduğu için başka markalarıyla pek uyumlu değil. O yüzden sadece bu markada olan yani iç kağıdını almam gerekiyordu. Ama birkaç marka vardı böyle kareye benzeyen iç kağıdı olan. 2 mi 3 taneyi bulmuşum. Yani çok olmadığı için yani biraz üzüldüm. Ama yani yapacak bir şeyim yok. Yani ben bu kabı çok sevdiğim için bunu seçtim. Ve bunu yerleştirirken sizinle sohbet edeceğim. Aslında böyle almak, yani böyle her şeyi tek almak normal bir ajanda almaktan daha da pahalıydı. O yüzden ben aldıktan sonra gerçekten yani şaşırdım.
bu kadar mı gerekiyor? Bu kadar mı harcamam gerekiyor diye. Yani biraz mantıksızdı. Neyse yapıyorum. Bu arada ben ilk okuldayken böyle günlük yazmam gerekiyordu. Bu ödevdi aslında. Yani öğretmen benim günlüğümü kontrol ettikten sonra altında böyle comment yazardı. Ya ben bunu hiç sevmedim. Yani pek hoşlanmadım. Çünkü benim gizlerini öğretmen hemen anlıyor. Ve bunu böyle bilmiyorum. Yani anneme ya da babama söylüyor. Yani pek hoşlanmadım. Çünkü yani çok kötü bir şey yapmadığım halde ben böyle düşünüyorum ya da böyle bir şey hissettim diye yazdığım zaman bunu yani benim öğretmenim ya da benim annem ve babam okuttuğu için yani böyle günlük yazmayı yani aslında nefret ederdim. Yani ödev olduğu için yaptım ama hiçbir zaman isteyerek yapmadım. O yüzden böyle olduktan sonra hiçbir zaman yani böyle günlük ya da kişisel ajandasını yapmadım. Yani belki bundan etkilenmiş olabilirim. İlk okuldaki böyle bir anlarımdan. Ama gerçekten garip değil mi? Ödev olarak kişisel şeyleri yazıp bunu öğretmen kontrol etmek bana çok garip geldi. Bilmiyorum, ben sevmedim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle gördüğünüz gibi aylık, haftalık ve günlük şeklinde şöyle iç kağıdını ayarlamışım. Ondan sonra böyle böyle ajanda süslemenin en önemli kısmı çıkartma kullanarak bunu süsleyeceğim. Aslında ben çok fazla şöyle çıkartmaları almışım. Aslında ben bunu ilk yaptığım için iyi yapabilecek miyim diye korktum. O yüzden arkadaşlarıma sordum, internetlere tasarımlara baktım ve hepsi çok güzeldi. Çok beğendim. O yüzden bunları bakarak bunu süslemeye çalışacağım. En öne koyacağım kağıdını şimdi süsleyeceğim. Öncelikle şunu... Çok güzel oldu. Şöyle oldu. Daha neler yapacağım? Şunu. Aslında koronadan sonra böyle bilmiyorum. Yani hayatım 180 derece değişti. Yani koronadan önce ben genelde işten sonra eve gitmeyip yani spor yapardım ya da bir şey öğrenirdim ya da derse katılırdım. Arkadaşımla buluşurdum. Bilmiyorum, güzel restorana giderdim. Yani güzel mahalleyi ziyaret ederdim. Böyle yaşıyordum. Ama korona sonra böyle oldu. Ben gençken yani aslında bütün yaşta böyle bir şey yani önemli ama özellikle gençte çok fazla deneyim yani yaşamak önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle yaşıyordum. Evet, ama koronadan sonra hiçbir şey yapamayınca yani hayatım yani nasıl gidiyor, nereye gidiyor diye korkardım. Özellikle 3 yıl önceden beri yüzme havuzuna giderdim. Yani yüzme yani yaptıktan sonra benim stresim yani inanılmaz azalıyor. Ama bugünlerde yani stresi kontrol etmekte zor oldu. O yüzden yani bazen çok üzülürdüm. Evet. Bilmiyorum. Ve yani Simge Seul'de videosunu yani geçen yıl çok fazla paylaşmak isterdim. Yani dışarıda yani Seul'u size göstermek istedim. Ama bu da yapamadım. Sadece bir video çekebilirdim.
Evet, korona yüzünden hep böyle evdeydim. Sonra kendime 2020 yıl nasıl geçti diye sorduğum zaman yani aklıma hemen geldiği bir şey yoktu. Yani korona yüzünden böyle yani yaptığım şeyler olmayabilir ama yani gerçi korona diyerek bahane bularak bir şey yapmamışım. Evet öyleymişim. Aslında yani çok pratik bir şey yapmadım. Çok para kazançlı bir şey yapmamışım ve çok fazla deneyimi yani yeni bir şeyi denememişim. Ama evet yakındakilerim mesela ailemle ya da arkadaşlarımla çok değerli zamanları geçirdim. Ve yani çok sevdim onları ve çok severdim. Yani çok aslında bu dünyada en önemli bir şey değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama yani bunu net olarak yani bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yani o yani duygusunu, hislerini daha net olarak nasıldı diye yani hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yani sadece ben mi böyleyim? Yani bir düşünce ya da hislerim, özellikle hislerim yani tekrar bu hisleri düşünmek, yani hissetmek daha da zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani keşke günlük yazsaydım diye düşünmeye başladım. O yüzden bunu haslıyorum. 2021 yılında benim duygularımı, hislerimi ve benim deneyimlerimi ve benim günlük hayatımı şurada yazacağım. Artık her gün 30 dakika gibi kendime bir zaman ayıracağım. Sizin 2020 yılı nasıldı? Güzel miydi? Yorumda yazarsanız çok sevinirim. Evet, benim ön kapağı ve arka kapağı şöyle olacak. Şöyle ve şunun gibi olacak. Daha koymak istiyorum ama 2021 yılında yaşadığım güzel şeyleri fotoğraf çekerek şöyle yapıştıracağım. O yüzden şöyle yer verdim. Ama güzel değil mi? Çok beğendim. Ve bu arada böyle bir şey haslamak yani bilmiyorum çok sakinleştiriyor kendimi. O yüzden çok sevindim. Ve arkadaşlar artık etkinlik zamanı geldi. Sizin 2021 yılın planınız nedir? Bunu yorumda yazayan 3 kişiye çıkarmalarını random olarak göndereceğim. Evet arkadaşlar öyle yapacağım. Ve mektupta yazacağım. Yani iyi yapabilecek miyim bilmiyorum. Türkçe ile yazdığım için ama yani yapabileceğim her şeyi yani sözlük bakarak yazmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar yorumda detaylarını yazacağım. O zaman bugün de kanalıma geldiğiniz için ve benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve biz başka zaman diğer güzel videolarla görüşmek üzere. Ve mutlu yıllar size. Görüşürüz.